Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir çanta yapacağız. Bu çantamı siz değerli takipçilerimden bir arkadaşım istedi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni beklediği için biraz fazlaca beklettim. Çünkü çok fazla istekleriniz var. Instagram sayfamdan gelip çok fazla istekte bulunan arkadaşlarım var. Onların hepsini aklımda unutmadım. Sıraya dizdim. Tek tek çekiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Çantamı örüyorken kağıt ip kullanacağım arkadaşlar. Kağıt ipimi tek kat kullanacağım. Astar kullanacağım. Ve 3,5 milimlikte tığ ile öreceğim. Siz elinizin ayarına göre tığ numaranızı 3'e düşürebilirsiniz ya da yükseltebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle kağıt ipimden bahsetmek istiyorum. Kağıt ipim çile haline satılan, bu kiloyla çile haline satılan markasız kağıt iplerden. Ben kağıt iplerimi ve tüm malzemelerimi Pede Hobi evinden, Pede Hobi'den aldım. Pede Hobi'den aldığım bu kağıt iplerimi kendileri normal kilogram fiyatına ekstra bir ücret eklemeden 100'er gramlık böyle sararak gönderiyorlar. Bu da işin açıkçası beni çok fazla memnun etti. Çünkü biliyorsunuz takip eden arkadaşlarım, Instagram'dan takip eden birçok arkadaşım bilir. Bu çile halindeki ipleri böyle tek tek sarıyordum. Sarmakla uğraşıyordum ama artık onunla da uğraşmayacağım. Ekstra bir ücretlendirme olmadan 100'er gram halinde her rengi de mevcut böyle ipleri gönderiyorlar. Ben Instagram sayfaları var. Aynı zamanda internet siteleri de var. Ben altına açıklama kısmına linklerini ekleyeceğim. Tüm çanta malzemelerinize oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Pede Hobi'den. Şimdi çantamı yapıyorken dediğim gibi şöyle 100'er gramlık 2 tane ip aldım. Toplamda 200 gram ipim var. Ne kadar gittiğini de beraber göreceğiz. Ben de bilmiyorum. İlk defa örüyorum çünkü. Şimdi çantamızı oval bir taban üzerine yapacağım. Ben oval tabanımı ördüm ve hazırladım. Oval tabanımı nasıl yaptığımı daha önce videolandırmıştım. O yüzden bunu tekrar video uzayacaktı. Tekrar anlatmayacağım. Oval tabanı anlattığım videoyu bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakarak rahatlıkla örebilirsiniz. 40 tane zincir çektim. 40 zincirimin üzerine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Bu şekilde benim için yeterli. Dediğim gibi videom zaten var. Orada da 40 zincirle çekip yapılmasını zaten söylüyordum. Aynı şekilde 40 zincirle başlayacaksınız. Ben şimdi 7 sıra ördüm. 7 sıra yeterli oldu benim için. Şöyle bakın göstereyim. Çantanın taban ölçülerini de görmüş olalım. 32'ye 8 santim. Eğer benim gibi 7 sıra yaparsanız 32'ye 8 santim olur. Daha fazla da büyütebilirsiniz. Tercih size ait tabii ki. Şimdi bu tabanı ördüm. Şimdi gövde kısmına çıkacağız. Yani zaten model gövde kısmında. Şimdi ilk önce bakın tabanda son sırayı örmüştüm. İlk önce ilk bir sıra şöyle bir ikili trabzan yapacağım. İlk önce son sık iğnemi yaptıktan sonra ilk önce şöyle arkadaşlar ilk sık iğneme bir ilmek kaydırma yapıp şu taban sırasını yani tabanı bitirmiş oluyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve aynı yere bakın ilmek kaydırma yaptığım aynı ilmeğe hemen ikili trabzan yapıyorum. Ve sonrakilerine de direkt tepelere batmayacağız. Sadece şu arka kanatlara batarak ilk sıramızı yapacağız ki şöyle bir çizgi oluşumu olsun. Tabanla gövdemiz ayrı görünsün. Sadece arka kanatlara ip doluyorum, batıyorum, ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği yani ikili trabzan yapıyorum. Bunu da bilmeyenleriniz için şöyle ayrıntılı göstermiş olayım.
Bakın hepsinde sadece arka kanada batıyorum. Ben şimdi bütün sık iğneleri arttırma azaltma hiçbir şey yok. Hepsini arka kanatlarına batarak bir sıra ikili trabzanımı örüyorum. Evet, sıramın sonuna kadar bakın ördüm bütün ikili trabzanlarımı. İlk yaptığım zincirin değil, ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım bu ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İp doluyorum ve ilk trabzanımı önden öreceğim. Önden nasıl örüyorduk? İp doladıktan sonra trabzanımızın sağından tığımızı sokuyoruz. Solundan çıkarıyoruz. Yani tığımızın üstüne aldık trabzanımızı. Şimdi ilmek alıp çıkarıyoruz. İlk önce ilk ilmeğimizi tığdan çıkarıyoruz. Daha sonra iki ilmeğimizi tığdan çıkarıyoruz. Ve en son kalan iki ilmeği yani üçlü trabzan yaptık. İp doluyoruz. Yanındaki trabzanın tepesine batıyoruz. Bunu önden almayacağız. Tepesine batacağız. Tepesine battık. İlmek çıkardık. Şimdi ikili trabzan yapacağız. Yani ilk önce ilk iki ilmeğimizi çıkaracağız. Sonra diğer iki ilmeğimizi tığdan çıkaracağız. Bir tane zincir çekeceğiz. Aynı yere tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan yapacağız. Önce ilk iki ilmeğimi örüyorum. Sonra diğer iki. İki tane ikili trabzanımı yaptım. İp doladım. Sonraki trabzanı ilk başladığımda yaptığım gibi önden öreceğim. Sağından tığımı soktum. Solundan çıkardım. Yani trabzanı tığın üstüne aldım. İlmek çıkardım. İlk önce ilk ilmeğimi ördüm. Sonra iki ilmek. Sonra diğer iki ilmek. Bakın bu şekilde model kuruluyor. Şimdi aynı şeyi bir daha yapacağız. Bir daha böyle tekrar ederek gideceğiz. Zincir çekmiyorum. Direkt tığıma ipimi doladım. Alttaki bir tane trabzanı örmeden atlayacağım. Diğer trabzanı hemen önden öreceğim. Bakın önce ilk ilmeğim, sonra ikilim, sonra diğer ikilim. İp doluyorum. Sonraki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. İlk iki, sonra diğer iki. Bir tane zincir çekiyorum. Sadece şu ikili trabzanlar arasında bir tane zincir var. Diğerlerinde yok. Aynı yere bir kere daha batıp ikili trabzan yapıyorum. İp doluyorum. Sonraki trabzanı önden üçlü trabzan olarak örüyorum. Yani ilk önce ilk tekli ilmeği, sonra ikiliyi, sonra diğer ikiliyi. Bakın bir kere daha aynı işlemi yapmış olduk. Bir kere daha yapalım. İp doluyoruz. Arada zincir yok. Alttaki trabzanı atlıyoruz. Bakın model bu. Her model arasında altta bir tane trabzan atlıyoruz bu sırada. Alttaki trabzanı atlıyoruz. Diğer trabzanı önden örüyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptık. İp doladık. Şimdiki trabzanı tepesine batıp ikili trabzan yapacağız. Bir tane zincir. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Aynı yere batıp bir tane daha ikili trabzan. Daha sonra ip doluyoruz. Trabzanımızı önden örüyoruz. Şimdiki trabzanımız önden. Bakın bir kere daha model şu. Bir kere daha modeli kurmuş olduk. Bir tane üçlü trabzan önden örülüyor. İki tane ikili trabzan yapıyoruz. Tepeye batıp yapıyoruz. Önden değil, direkt tepeye batıp yapıyoruz. Bu ikili trabzan şöyle V şeklinde, V görüntüsü olsun diye arasına bir tane zincir çekiyoruz. Sonra yine bir tane önden. Bir önden, iki tane ikili, bir önden. Bu kadar. Şimdi bu sırayı hep böyle döneceğiz.
Hep aynı işlemi yapıp yapıp döneceğim. Sonra ikinci sırayı tekrar birlikte yapacağız. Ben şimdi hemen hızlı hızlı bu sıramı bitireyim. Ve modeller arasında tekrar hatırlatayım, bakın bunu atlamayın. Şu modellerin, bakın bu da diğer model. Modeller arasında altta bir tane trabzan atlıyoruz örmeden. Trabzanımı atlıyorum. Sonrakini önden örüyorum. Bir sonrakisini tepeden batıp ikili trabzan. Bir zincir. Tepeden batıp ikili trabzan. Ve daha sonraki önden. Model bu kadar basit arkadaşlar. Çok da hızlı ilerliyor. Yani hızlı hızlı örebileceğiniz bir model. Ben şimdi bu sırayı bitireyim. İkinci sırayı birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, size tarif ettiğim gibi bütün sırayı döndüm, yani ördüm. Bakın şimdi sıranın sonuna geldim. Son örneği yaptım. Altta bir tane trabzanım kaldı. Her örnek arasında bir trabzan zaten bırakıyorduk biliyorsunuz. Şimdi sırayı kapatalım. İlk yaptığım bu önden ördüğüm üçlü trabzanın zincirini değil, bakın çektiğim zincirin değil. Üçlü trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve sıramı kapatmış oluyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi örneğin ikinci sırasını birlikte öreceğiz ve bundan sonraki sıraların hepsi bu ikinci sırada yaptığım gibi gidecek. Tığıma ipimi doladım. Bakın ilk yaptığım şu üçlü önden ördüğüm şu üçlü trabzanı örmüyorum. Artık benim bu sırada işim şu aralarına birer tane zincir yaptığım ikili trabzanlarda. Üçlü trabzanı atlıyorum. İkili trabzanımın ilk önce ilkine önden örüyorum üçlü trabzan olarak. İp doluyorum. Bu boşluğa ikili trabzan yapıyorum şimdi. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. İp doluyorum. Ve şimdi bu diğer ikili trabzanı, bakın ilkini örmüştüm ilk bacağına. Bu diğer ikinci bacağına da üçlü trabzan yapıyorum ama önden alarak, yani tığın üstüne alarak. 1, 2 ve 3. Bir kere daha yapalım. Şimdi bu alttaki şu iki tane üçlü trabzanı, bakın önden ördüğüm iki tane üçlü trabzan kaldı. Bunları örmeden atlıyorum. Dediğim gibi benim artık işlemim hep şu aralarına bir zincir çektiğim V şeklinde olan ikili trabzanlarla. Bu iki tane trabzanı atlıyorum. İlk ikili trabzanımın ilk bacağına, bunu ilk bacak diyelim, diğerini ikinci bacak diyelim. İlk bacağını önden örüyorum. Üçlü trabzan olarak. İp doluyorum. Arasına, yani boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Ve diğer bacağa, yani şuna üçlü trabzanımı yapıyorum önden örerek. Modeli bir kere daha yapmış oldum. Alttaki model, üstteki model aynı. Tek fark battığımız yerler. Onun dışında hiçbir farkı yok. Tekrar yapalım birlikte. Anlaşılmayan bir yer kalmasın. İp doladım. Alttaki iki tane şu gördüğünüz üçlü trabzanları atladım. V şeklindeki ikili trabzanlarıma geldim. İlk önce ilk bacağını üçlü trabzan olarak önden örüyorum. İp doluyorum. Boşluğuna
üçlü trabzan hemen boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Evet. İp doluyorum. Diğer bacağı yine üçlü trabzan olarak örüyorum. Bakın bir kere daha yaptık. Tekrar yapalım. İp doluyorum. Alttaki iki tane trabzanı önden ördüğüm üçlü trabzanları örmeden atlıyorum. V şeklindeki ikili trabzanlarıma geliyorum. İlk önce ilk bacağı önden üçlü trabzan olarak örüyorum. İp doluyorum. Şimdi bu boşluğa ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. İp doluyorum ve V şeklindeki ikili trabzanlarımın diğer bacağına, yani ikinci bacağı yine önden örerek üçlü trabzan yapıyorum. Bu kadar. Model bu. Örmemiz de bu şekilde olacak. Ben şimdi şöyle hepsini örüp sıra sonuna kadar geleceğim. Bir sonraki sıraya çıkışı tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sıramın da sonuna geldim. Sonun kapanışı ve bir sonraki sıraya çıkışı bir kere daha size söyleyeyim. Bir kere daha size göstereyim. Bakın altta son bir tane üçlü trabzan kaldı. Onu örmeden sırayı kapatacağız. İlk burada da çünkü üçlü trabzanı örmeden atlamıştık başlıyorken de iki tane üçlü trabzan atlamış oluyoruz. Şimdi kapatıyorken ilk yaptığım 3 zincirin değil, ilk yaptığım üçlü trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi sıramı kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere daha örneğin kurulumunu göstereyim size. İlk bu üçlü trabzanı atlıyorum ve şeklindeki ikili trabzanlarla bizim işimiz. İlk bacağını üçlü trabzan olarak örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa hemen, pardon, bir zincir çekmiyorum, affedersiniz. İp doluyorum. Boşluğa hemen ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve daha sonra ip dolayıp diğer alttaki ikili trabzanıma üçlü, önden örerek üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. İp doluyorum. Alttaki iki tane üçlü trabzanı örmeden atlayıp V şeklindeki ikili trabzanlarıma geliyorum. İlkini üçlü trabzan olarak örüyorum. İp doluyorum. Boşluğa ikili trabzan. Şimdi bir zincir. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. İp doluyorum. Diğer ikili trabzanımı yine önden üçlü trabzan olarak örüyorum. Model hep bu şekilde ilerleyecek. Kapanışları hep gösterdiğim gibi ilmek kaydırmayla kapatacağız ve her zaman sıraya başlarken 3 zincir çekeceğiz. Ve hep şu alttaki üçlü trabzanları atlayıp V şeklinde yaptığımız ikili trabzanları öreceğiz. Dilediğimiz uzunluğa, yüksekliğe gelene kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra kalan kısımlarını yine birlikte yapacağız. Ben şimdi öreyim hızlı hızlı. Kalan kısmını tekrar sizinle beraber yapalım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben çantamı şöyle ördüm. Bakın size göstereyim kaç örnek sırası ördüm. Şu bizim ilk yaptığımız trabzan sırası. Onu saymıyorum. Örnekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra. 14 sıra ördüm, benim için bu yeterli. Uzunluk olarak göstereyim size.
Yüksekliği çantamın 23 santim. Genişliği de 34 santim. 35 hatta. Şimdi arkadaşlar artık kenarlarını örme kısmına geldik. Bakın 200 gramlık ipim var demiştim. Bu benim ikinci ipim, yani ilk 100 gramı bitti. İkinci ipim, yani diğer 100 gramı da şu kadarı kaldı. Bakalım ne kadar ip gidecek, onu da göreceğiz. Şimdi kaç tane örnek var onları sayalım. Şu V'leri sayacağım yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane. Şimdi 28'i 2'ye böleceğiz. 14, 14 ayıracağız. Hemen böyle iğnelerimi aldım. Ayıracağım için. Bakın çantamı zaten böyle katlamıştım. Şimdi dikkat etmemiz gereken kısım şu. Örnekler üst üste gelecek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şuraya takıyoruz. Ortadan ikiye ayırmış olduk. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Buraya da takalım. 14 sağda, 14 solda örneklerimiz oldu. Çantamın ortası burası. Şimdi tığımı alayım. Evet, şu örneği bitirdiğim kısımdan önce ipimi keseceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi kesiyorum. Sonra şöyle örneklerin içinden yürütüyorum. Şimdi ipimi aldım. Ask kısmına başlayabiliriz. İğnemi taktığım yerden bu taraftan başlayacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın, bu orta kısmım, V kısmım. Her sırada kenarlardan arttıracağız. Ortaları öreceğiz sürekli. Başlangıç ve bitiş kısmından her sırada azaltma yapacağız. Ben şöyle yapayım. İlk önden ördüğüm kısmın tepesine batıyorum. Hemen ipime bir tane zincir atıyorum. Sabitliyorum tığda ipimi. Daha sonra şöyle çıkarıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Azaltma yapacağım için şu öndeki kısımları biliyorsunuz, V'lerde ön bacak ve arka bacak örüyoruz. Ama bu kısımda azaltma olacağı için direkt şu ortadaki V öreceğiz. Yani ön bacak ve arka bacak şeklinde örme yapmayacağız. Yani nasıl? 3 zincir çektik, tığımıza ip doladık, V'mizin ortasına battık, 2 trabzanımızı yaptık, bir zincir çekiyoruz, aynı yere batıp tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Daha sonra modeli aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi öreceğim. İpimi doladım. Bakın diğer V kısmına geldim. Şu ön bacak alttan tığımı geçirdim. Önden ördüm. 1,
2 ve 3. Üçlü trabzan. İp doladım. Aynı yere batıp boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp bir tane daha ikili trabzan. İp doladım. Diğer bacağı yine önden üçlü trabzan olarak örüyorum. Zaten bunu artık biliyorsunuz. Ördüğümüz model. Evet. Şimdi yani işin özeti şu arkadaşlar. Başlangıçlarda ve bitişlerde dediğim gibi azaltma yapacağız. Önden ördüğümüz sıralarda şu an biz önden örüyoruz. Ama arkaya yani ikinci sıraya döndüğümüzde mecburen arkadan örmemiz gerekecek. Önden ördüğümüz sıralarda ilk başlangıç ve bitişte sadece şu V'yi yapacağız. Trabzanların şurada olduğu gibi üçlü trabzanları yapmayacağız. Sadece ortadaki V'yi yapacağız. Arkadan ördüğümüzde daha farklı olacak. Onu göstereceğim. Şimdi diğer kısımları aynı şekilde modeli öreceğim. Buraya iğnemi takmıştım ya. Bu son modele geldiğimde burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Oraya göstereceğim zaten. Ben şimdi diğer modelleri öreyim. O kısma geleyim.